Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün gitar pedallarıyla ilgili arkadaşların ilgisini çekecek bir video hazırlıyoruz. Eğer dijital, analog gitar pedallarına hastaysanız, onları dizmeyi çok seviyorsanız bir problemle karşılaşıyorsunuz. Nedir o? Onları enerjisel olarak beslemek. Pil kullanabilirsiniz. 9 voltluk pillerle çalışıyor çoğu. Fakat sürekli pil değişimi, pillerin bitmesi, pil masrafı sizi artık delirtecek seviyeye gelebilir. Onun haricinde ne yapabilirsiniz? Adaptör olup adaptörlerle çalıştırabilirsiniz. Fakat 1-2 pedal olunca iyi ama pedalların sayısı 3, 4, 5, 6 artınca böyle iş içinden çıkılmaz hale geliyor. Ve dolayısıyla bunları enerjisel olarak bir yerden beslemeniz gerek. Güzel bir pedal board kullanacaksanız onun için çok özel bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Ve bugün de sizlere fiyat performans olarak son derece güzel bir ürün tanıtacağım. Moore'un Macro Power S8 modeli. 8'den de anlayacağınız üzere tam 8 tane pedalı aynı anda besleyebileceğiniz bir güç kaynağı. Boyutu olsun, özellikleri olsun çok işinize yarayacak. 9 voltluk birçok pedalınızı besleyebilirken bir de üzerinde bir pedalınız için özelleştirilebilen 12 volt, 15 volt, 18 volt veya 9 voltluk enerji çıkışı verebilecek bir güç kaynağı. Bugün bu güç kaynağını inceleyeceğiz dostlarım. Kutusunda neler geliyor, kutusundan neler çıkıyor ve özellikleri nelerdir, kaç miliamperde besleyebiliyor cihazlarımızı, bunlara bir bakacağız. Daha önce bu ürünü X2 pedallarını çalıştırmak için kullanmıştık. O videoyu da izleyebilirsiniz isterseniz. Moore'un X2 pedallarını merak ediyorsanız kartlar bölümüne o videoları bırakıyorum. Bayağı işimize yaramıştı bu güç kaynağı o videoda. Bu ürünü bize gönderen Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Ürünle ilgilenen dostlarım varsa mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca bir indirim kuponu da alabilirsem onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz dostlarım. Kanala abone olursak, bildirim zilini açarsak harika olur. Ayrıca teşekkür butonumuz ve katıl üyeliğimiz de aktif. Dileyenler maddi destekte de bulunabilir kanala. Sosyal ağlarımız da mevcut. Sosyal ağlarımıza da takiplerinizi bekliyorum. Evet, tanıtımlarımızı da yaptığımıza göre bu Moore Macro Power S8 güç kaynağını kutu açılışı ile incelemeye başlayalım. Evet, cihazın basit karton bir kutusu var. Moore Macro Power S8 üstünde yazıyor ve cihazın üstten görünüşünü buraya koymuşlar. Burada led ışıklarımız var ve hangi miliamperlerde kaç watt çıkış verdiğini görebiliyoruz. Buraya baktığımızda cihazın ön paneli aslında burası da. Portları görüyoruz, çıkış portlarını. Yanda yine logo yazıyor. Arkada, yanlarda bir şey yok. Arka tarafına bakalım kutunun. Kutunun arkasında ana özellikler var. Burada 1200 miliamper toplamda güç elde edebiliyoruz. 8 tane jack girişi var. 8 pedala kadar destekliyor. Bunlardan 5 tanesi tamamen bağımsız olarak çalışıyor. Birlikte kullanıldığında birbirlerini etkilemiyorlar. Herhangi bir tanesi bozulduğunda ya da fazla yüklendiğinde diğerlerini etkilemiyor ve güç yüklemesi fazla olanın ışığı sönüyor ama diğer pedallar çalışmaya devam ediyor. 4 tanesi 200 miliamper bağımsız çıkışa sahip. İlki ise 9 volt, 12 volt, 15 volt ve 18 voltluk bize çıkış sağlayabiliyor. Diğerleri 9 voltluk. Bir de 400 miliamperlik 4 tane 9 voltluk çıkış var. Bu 4 çıkış birbirine paralel bağlı ve toplamda 400 miliamperi geçmememiz gerekiyor ama 400 miliamper çekecek yüksek bir pedalımız varsa, yüksek güçlü bir pedalımız varsa buraya bağlayabiliriz. Ama dediğim gibi toplamda 400 miliamperi geçmememiz gerekiyor. 8 tane mavi led ışığımız var. Sahnede de bunlar rahatlıkla karanlık ortamda görünebiliyor. Evet, kutumuzu açalım şimdi. İçerisinden güç kaynağımız çıkıyor. Kullanım kılavuzumuz var. Ve ayrıca kabloların bulunduğu bir kutu da var. Elektriği alabilmemiz için güç adaptörü. Onun haricinde pedallarımıza elektrik yollayabileceğimiz kablolarımız mevcut. Bu kabloları buraya takıp bir tarafını da pedallarımıza takıp kullanabiliyoruz. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tabii ki 8 tane çıkıyor. Ve 2 tane de şöyle
kablo var. Bu kablolara bağlanıyor. Bunlar ne işe yarıyor? Bu iki kablo eğer pedallarımızın artı eksi yönleri farklıysa, artı yerine eksi kapsayıcıysa o zaman pedalları çalıştırmak için bu kablolara ihtiyacımız oluyor. Ve artı eksinin yönünü değiştiriyor ve cihazın çalışmasını sağlıyor. Ayrıca iki tane de toplayıcı, cırt cırtlı düzenleyici bant var içerisinde çıkan. Bunları da düşünmeleri iyi olmuş. Kullanım kılavuzumuza bir bakalım. Bu cihazı farklı ülkelerde kullanabiliyoruz. Bizim ülkemizde 220 volt ama başka ülkede 110-120 volt elektrik olabilir. Cihazın bu tarafında kabloyu bağladığımız yerde bunun seçimini yapabiliyoruz. Tabii ki bizim ülkemizde 220-240'da olması lazım. Ayrıca cihazın içinde sigortası var. Bu sigortaya ulaşabilmek için şuradan sigorta kısmını kaldırabiliyoruz. Şu an çalışan sigorta bu. Bu sigortanın da uyumlu olması lazım. Ayrıca yedek sigortayı da şuraya koymuşlar. Fakat bu içindeki yedek sigorta başka bir ülkede çalışması için konmuş olan sigorta olabilir. Ondan tam emin değilim. Fakat üstünde yazıyor bu değerler. Bu değerleri kontrol etmenizi öneririm her halükarda. Ürünü aldığınızda doğru olan takılı mı diye. Bir sıkıntı olursa sigorta patlıyor zaten. Cihazın yanmasını, çalışmasını engelliyor. Fazla yüklenildiğinde de sigorta devreye girer. Bir nebze pedallarımızı da koruyucu bir görev üstleniyor bu alet tabii ki. Şimdi elektrik fişimizi takalım. Cihazı elektriğe bağlayalım. Şunun uyarısını yapmam gerekiyor. 12 voltta 15 voltta kullanacaksak cihazı bu değişikliği prize taktıktan sonra yapmamamız gerekiyor. İlk önce elektrikten sökmemiz lazım. Ondan sonra değiştirip cihazı çalıştırmamız lazım. Cihaz çalışırken bunun değişikliğini yapmayın diye uyarıyor. Evet, diyelim ki bir drive pedalım var. Böyle drive pedalları fazla yük harcamadığı için onu 200 miliamperlere bağlayabiliyoruz. Fakat mesela bir dijital bir preamp'ım var benim. Bunun üzerinde güç ihtiyacı olarak 9 volt 300 miliamper demiş. Bakın artı kapsıyor eksiği. Bunu toplamda 400 miliamper olan kısma takarsam daha sağlıklı bir şekilde çalışır. Işıkları yandı. Bunların arasında bağlantı kablolarını kullanarak bağlantı yapabilirim. Eğer güzel kaliteli bir jack arıyorsanız arkadaşlar bu markayı öneririm. Kirlin. Ben Kirlin markasının jacklarını kullanıyorum. Aralarında bağlantı kurduk. Ayrıca gitar jackım için de Kirlin markasını kullanıyorum. Taktığımda cihazlarım şu an çalışır halde. Güç kaynağından elektrik elde ediyorlar. Bağlantıları yaptığım anda cihazın üzerindeki led ışıklar yanmaya başlıyor. Burada önemli olan bu kısmı toplamda 400 miliamperi geçmemesi lazım. Bu kısımdakiler ise 200 miliamperin altındaki pedalları çalıştırmak için uygun. Ve en baştakinin de bu farklı watt ayarları seçeneğinin olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar paralel, bunlar seri şekilde elektriği veriyor. Eğer çok güçlü miliamperde pedallarınız varsa bu güç kaynağı uygun olmayabilir. Pedallarınızın miliamperlerini iyi hesaplayıp seçim yapmanızı öneririm. Cihazın üzerinde hava boşlukları da var. Cihaz ısındığında bu deliklerden hızlı bir şekilde içindeki sıcak havayı dışarıda atabiliyor. Ürün hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi dilerseniz kapanışa geçelim. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Moore'un üretmiş olduğu Macro Power S8 güç kaynağını nasıl buldunuz? 8 tane çıkış olması yeterli mi? Bunun üst modelleri de var. Daha fazla çıkış ihtiyacı olan arkadaşlar onlara da yönelebilir. Siz güç kaynağı kullanıyor musunuz? Hangi güç kaynağı kullanıyorsunuz? Pedallarınızı nasıl besliyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Bu ürünü bize yollayan Senkop Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Ürün hakkında bir indirim kuponu alırsam açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca mağaza bağlantısını da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Alacak olan düşünen arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kanalımızın gelişmesi için lütfen videoyu beğenelim. Kanala abone olalım. Bildirim zilini açalım. Ayrıca sosyal ağlarımızda da takiplerinizi bekliyorum. Eğer Gitar Koçu kanalı daha da büyüsün, güzel işler yapsın, daha fazla ürüne ulaşsın istiyorsanız lütfen teşekkür butonunu ve katıl butonunu kullanınız. Kanala katılan arkadaşlarım için özel videolar da mevcut. O özel videolara topluluk sekmesinden veya YouTube'daki üyeler sekmesinden ulaşabilirsiniz. Efendim, yeni videolarda buluşana kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama önemlisi neydi? Koç gibi kalın. Görüşürüz.